Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu bambaşka bir şey bu. Yani istediğiniz kadar bana kızın. Ben duyduğumu söyleyeceğim yani. Bir tarafı çok elit, bir tarafı bak böyle fırlama kız modunda bir parça. O tezatlık güzel. Geliyor ya şimdi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bayağıdır istediğiniz Chappell Roan'a bakacağız. Rise and Fall of a Midwest Princess albümüne bakacağız. Biliyorsunuz geçen hafta bir oylama yaptık. Kendisi kazandı. Fakat son yaptığımız iki oylamada kaybedenleri bu defa oylayacağız hafta içi. Dolayısıyla aşağıdaki pinli yorumda ve açıklamalardaki Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Orada hikayede yeni bir oylama yapacağız. Bir sonraki böyle bir albüm videosu için. Bazılarınız soruyor nerede yapıyorsunuz diye. Instagram'da yapıyoruz. Bu albümde kazandığı için şimdi onu izleyeceksiniz. Ben kendisini geçenlerde çektiğimiz bir ülke listesinde izlemiştim, duymuştum. Ya İngiltere ya Amerika listesiydi zannediyorum. Orada bir parçası vardı. Pink Pony öyle bir şeydi. Şimdi hatırlayamadım adını. Çok etkilenmiştim, hatırlıyorsunuz. Prodüksiyon olarak çok hoşuma gitmişti. Dolayısıyla aklımda orada yer etti. Bugün de albüme bakacağız diye aslında heyecanlıyım. Umarım siz de öylesinizdir. Katıl üyelikleriniz için çok teşekkür ediyorum. 200'e yaklaştık artık. Hedefimiz ilk başta 500. Ondan sonra daha da umarım büyürüz. Videolardan keyif aldığınızı görmek çok mutlu ediyor beni. Dolayısıyla ben de videoların sayısını arttırdım. Biraz yoruluyorum ama hiç önemli değil. Keyif alıyorum açıkçası. O yüzden oylamalara katılmayı unutmayalım. Her girişimde katıl üyeliklerine yeni isimler görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla desteğinize de ihtiyacımız var. Orada dediğim gibi ücretin hiç önemi yok. En düşük paketi seçebilirsiniz. Yani bir falın fiyatı bile değil, öyle söyleyeyim, aylık. Bu şekilde algoritmada bizim öne çıkmamıza destek olabilirsiniz. Eğer keyif alıyorsanız tabii videolarımızdan. Eğer ona bütçeniz yoksa yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin. Bir de şunu görüyorum. Yeni arkadaşlar geliyor kanalımıza. Genelde yorumlar öyle, kanalınızı yeni keşfettim diye. Analitiklere baktığım zaman da hani %70 falan abone olmadan izleyenler var. Dolayısıyla abone olmayı da lütfen unutmayalım. Şimdi bu albümle ilgili eminim çok istediğiniz için sizin bilgileriniz vardır. İşte şarkı sözleri, albümün yapımı, konuyla ilgili böyle fun fact'ler. Lütfen yorumlarda onu paylaşmayı unutmayın. Tabii onun kadar da asıl benim merak ettiğim, bu videoları çektikten sonra en çok keyif aldığım, yayınladıktan sonra sizin aşağıda hangi parçaları sevdiğiniz ya da sevmediğiniz konusundaki yorumlarınız. Lütfen onları da paylaşın. Aynı zamanda sadece ben değil, diğer insanların da sadece bizim videolarımıza yorumlara girip sizin yorumlarınızı okuduğunu biliyorum. Çok güzel bir orada interaktif durumumuz oldu. O kanalımızın kaliteli tarafını, kendini ifade edebilme gücünü çok seviyorum. Dolayısıyla yine yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şöyle bir albüme baktığınız zaman, şimdi analize geçmeden, 2023 çıkışlı bir albüm. Yani yaklaşık 3 sene olacak. Çıktığı aya göre değişir tabii o. 14 parça var ve 49 dakikalık bir albüm. Bir arkadaşımız, ben bu albümü yapacağımı söylediğim zaman, Efe isimli arkadaşımız, Efe CKRC öyle bir nicki var. Şöyle bir yorum atmış. Sizden böyle gelenleri de arada okumak istiyorum albümle ilgili. Yani tabii ne kadar doğru bilmiyorum şimdi. Bunları ben teyide muhtaç şeyler ama çok takip ettiğini anladığım için paylaşmak istiyorum. Genelde cinsel kimliği üzerine yazılmış, kendini keşfetme gibi konuları ele alan bir albüm diyor kendisi. Aşk, kalp kırıklığı gibi şeyler de var. Artı olarak kapakta ve albüm isminde direkt David Bowie'ye göndermeler bulunmaktadır. David de kimliğiyle ön plana çıkan bir sanatçı. Zaten tanıyoruz kendisini. Kısaca ismiyle albüm ismini Ziggy Stardust albümünden almıştır gibi bir yorum yapmış. Kapaktaki makyaj ve renkler de yine David Bowie'nin meşhur Ziggy Stardust karakterinin makyajına göndermedir. Enteresan. Hemen hemen aynısı hatta. Bu albümün ve Chappell'ın wiki sayfasına bir göz atmanı tavsiye ederim abi. Bu da böyle bir bilgi. Teşekkür ediyorum ona. Şimdi belki zaten editlerken bunları da koyarım, resimleri. Biz de böyle bir bilgi sahibi oluruz, kıyaslarız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Başlıyoruz. Klasik iksir. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. İlk parçamız, hadi bakalım. Femininomenon. Yani kusura bakmayın. Bir royal şeyiyle başladı değil mi? İngiliz kraliyet. Bakın, vokale geçmeden arkada hep bir pedal nota var, görüyor musunuz? Piyano. Akorlar değişirken. Çift vokal.
Mi bemol majör tonumuz. Geliyor groove. Hi-hat'le. Can you play a song with a fucking beat? Hit it like one Papa Bomb. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Hit it like one Papa Bomb. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Arkadaşlar parça majör bir tonda mi bemol majör, sonra ilgili minörü do minöre gidiyor, sonra 4. derecesine geliyor genelde la bemole. Gibi gidiyor. Yani neşeli bir aslında diziliş bu. Akor döngüsü. Synthler. Kick geldi. Biraz dansa hazırlıyor gibi. Bum 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 bum. Güzel ya şu klasik dokunuşlar. Şu efektlerle o yaylılar çok iyi çalışıyor bence. Bir tarafı çok elit, bir tarafı bak böyle fırlama kız modunda bir parça. O tezatlık güzel. Bakın orada tuttu bizi bir yerde. Tonda başka bir yerde. Geri gidiş var. Burada tension veriyor. Çözecek bizi. Şu efekt çok güzel ya. Enteresandı, güzel. Yani çok sözlere falan burada bakmak istemiyorum. Siz çok iyi biliyorsunuzdur. Bilenler yazabilir yani ne anlattığına dair, ama parçanın güzel. O dediğim gibi tezatlığı güzeldi. Bir de görüyorsunuz ya, ben hep ona bakıyorum biliyorsunuz bu albümlerde. Yani uğraşılmış, her bir detayında bir işçilik var. Arkada bir tane beat gidiyor da öyle üzerine sözler değil. Ona bakıyorum ben. Benim tarzımdır değildir. Bazılarınız yorumlarda yazıyor. Abi tam senlik bir albüm, ne olur incele. Önemli değil benim tarzım falan. Ben öyle bakmıyorum, onu demek istiyorum. Red Wine Supernova. Sözlere biraz bakıyorum şimdi. Majör bir ton, la majör sanırım. İkinci derecesi la minörün si minör. 4 re majör. Bakın bu genelde hikaye anlatımlarında çok kullanılır şu dizilim. Yani çok böyle aykırı sulara gitmeden, çok o tension release, sürekli çözme ve o tona oturma durumu olmadan naif bir hikaye anlatırken çok kullanılır bu. Böyle bir döngüde gidiyor yani parça. 1 majörde, 2 4. Vokaller çiftledi. Synth girdi tepede. Bir lead synth.
Eğlenceli. That's right, you just told me. Want me to fuck you? Baby, I will, 'cause I really want to. Papa. Böyle bir grubu var. Papa. Hep aynı gidiyor. Burada hep böyle bak bridge gibi bir yer ya da pre-chorus sanırım. Çekiyor groove'u, perküsyonları. Hep yani akorlar aynı olsa da o beat'i verip yani davulları verip çıkartması zaten o tek düzelikten kurtarıyor. Bir de şu buralara çıkışı çok iyi vokallerde tabi. Tertemiz söylüyor. Bir de vokal prodüksiyonu da çok iyi ya. Sözler de güzel. Fırlama bir tarafı var albümün, onu sevdim. Adlib vokaller. Üç akor ama işte sıkıcı değil. Çünkü hep bir şey veriyor, çıkartıyor. O aranje de çok önemli bir şey bence. Akustik gitar kaldı bir tek. Güzeldi. After Midnight. Bas. Re minör, fa majör. Çok güzel groove be, hakikaten şu basla davul çok iyi çalışıyor. Arkada sağdan gelen daha çok bir synth var, onu duymaya çalışın. Ha, yok o gitar gibi ama çok efektli. Şunu yapıyor. Re minörde parça ya da fa majör diyebiliriz, ilgili majörü. Fa majör daha doğru olur, sanki fa'da şey yapıyor, daha majör bir parça. Yalnız bakın bu dereceyle başlıyor parça, yani lead'ine denk gelir bu. Yani şeyde başlamıyor, böyle çok başladığı noktada değil, bir yerden başlıyor. Yani şöyle düşünün, bir film izliyorsunuz. Filmde ana karakterden başlamıyor anlatmaya filmi. O ana karakteri sonra görüyorsunuz, 15 dakika sonra gibi. Bakın şundan bahsediyorum, oradaki kısım burası o dediğim. Şimdi geliyor. Başka yerdeyiz. Burada direkt ikinci akor fa majör, işte ev orada geliyor. Side karakterle başladık. Gördük karakteri gibi. Orada da şey yapıyor. Si bemol majörle başlıyor. Sonra dediğim gibi eve çözüyor. Yani fa majöre göre konuşursak 4. dereceyle başlıyor. Bir majör tonda 1'e çözüyor. Sonra 5'e gidiyor. Do majör olur bu durumda. Sonra ilgili minörüne geliyor. 6. derecesi yani re minöre. Ve sonra tekrar 5'e geliyor. Yani şöyle bir şey var. Gibi bir groove'da gidiyor. Eve oturdu. Böyle bir şey. Böyle şeyler var arkada hep. Vokaller çok geniş.
O double'larla ve harmoniyle, çift ses vokallerle yani. Funky, güzel. Bunun groove'unu çok sevdim ben ya. Pa 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 pa. Acayip vokaller dönüyor arkada. Coffee. La dominantiydi. Re majör. Bir bu. Sol majör. 4. derecesine gidiyor yani. Oo, orada slash chord geldi. Orada şey yapıyor. Mixolydi'de de akor alıyor. Basa do vererek. Bakın normalde re majör tonumuzda şu akor olur. Bu 1. dereceniz olur. Böyle olacağını o şey yapıyor orada. Bunu koyuyor. Çünkü do natural koyduğunuz zaman aslında tam ses geri gidiyorsunuz ve mixolydinden ödünç akor oluyor. Bakın dikkat edin, orada zaten bir farklılık var. Christina Aguilera'nın şarkılarında çok olur o. Çok güzel, çok güzel akorlar. Oradaki yürüyüşe bakın. Bakın orada yürüyüş yapıyor. Mi minöre gitmeden. Çok güzel akorlar tabii. Ya orada bakın, hikayeyi anlatırken arkadaki de piyano da takip ediyor. Öyle bir gidiş. Çözmek istiyor. Bakın burada dedi ki, şunu bekliyorsunuz parçadan. O ne yapıyor arada? Arada iyice bir tane daha sizi geriyor. Geriyor derken tutuyor. Burada diyorsunuz ki tamam, bit falan, anladın mı? Nothing at all, so I need you for coffee. You say that you're sorry, I know that's a lie. If I didn't trust you, it would be fine. I'll meet you for coffee, only for Pedler falan çok güzel. every place leads back to your Vokalin reverb'ü de çok iyi geliyor. Pa 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 pa. Çok güzelmiş ya. Harika harmoni vokalde. Of. Şimdi bunu araya şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün böyle gece bir kayıt işimiz vardı, aranje. Onu bitirdik bayağı. Ondan sonra bakıyorum YouTube'da gelen yorumlara falan. İşte bir tane arkadaş yazmış. Ben mix mühendisiyim, bilmem neyim, caz da dinliyorum, bilmem ne. Bizim eski bu Ulaş'la çektiğimiz Top 10 videosuna. İşte siz anlamıyor musunuz?
Her zaman böyle basit şeyler daha iyi anlaşılır falan diye bize kızmış. İşte çok komik geldi. Şunu söyleyeceğim. İşte demiş ki biliyor da müzik tarihini anladığım kadarıyla işte barok falan oldu. Ondan sonra işte en sonunda romantik dönem daha hani anlaşılabilir falan diye diyor. İşte bebop'tan işte modal jazz'a geçildi daha anlaşılabilir. Bizim Türkiye'de çıkan o bizim garipsediğimiz rap parçaları da onun bir parçası olarak görüyor. Böyle diyor. Daha kolay artık her şey daha kolay anlaşılabilir. Popüler kültür böyledir bu iş. Hep böyle olur diyor. Şimdi bakın bu dinlediğimiz de popüler kültürün parçası. Çok anlaşılabilir ve böyle acayip işte fusion, modal jazz ya da bebop falan gibi bir şey değil. Ama işçilik var kardeşim. Yani nasıl kıyaslayabilirsin ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu bambaşka bir şey bu. Yani istediğiniz kadar bana kızın. Ben duyduğumu söyleyeceğim yani. Yine söylüyorum ben bu yaşımda, bu tecrübemde bir yerdeyim şu an hayatımda. Doğru yanlış eksik fazla bilmiyorum. Ama benim gördüğüm, duyduğum bunlar kıyas kabul etmez arkadaşlar. Sabaha kadar yazın. Yani küfür yazsanız da fark etmiyor. Çünkü onları zaten kaldırıyoruz. Önemli değil. Ama bunu ben kıyaslamam yani şu albümle şu ana kadar. Baksanıza işçiliği, akorların seçimine, vokallere, prodüksiyona. Casual. My friends call me a loser, 'cause I'm still. I've heard so many rumors that I'm just a girl that you bang on your couch. I thought. Evet, önce akorları hemen söyleyeyim. Çok basit bir döngü aslında. Re bemol majör ton. Sonra 4. derecesine geliyor onun. Ki bu durumda sol bemol olur. Sol bemol majöre. Sonra 2. derecesine geliyor. Mi bemol minör aslında. Sonra tekrar 4'e geliyor. Böyle bir döngü yani şu. Ama şimdi bunu böyle gitarla vermiyor. Çünkü böyle verse çok yakışmaz ama bakın. Bas veriyor bunları. Bir de arkada duyuyor musunuz? Elektronik öğeleri, akorları takip eden. Büyümeye başladı synthler. Genişliyor iyice. Evet, bu en böyle düz parçasıymış ama. Çok sinematik bir tarafı var böyle. Ya da Netflix dizisi gibi bir şey vibe'ı var bende şu an. Ama şu ana kadar beni en çok etkileyen bu albümde, bu parçaya kadar vokaller. Yani çok iyi söylüyor. Onun dışında vokal prodüksiyonu. Böyle bright bitiyor, güzel. Super graphic, ultra modern girl. Sen neymişsin be abi yani? Bu dans biraz ha. Fugly jeans.
Mixolydian. Vokal veriyor onu. Çünkü buraya geldi. Rock'ta çok kullanılır bu gam. Güçlüdür böyle. Agresif bu. Çok güzel synthler ya, çok yakışmış. Bu parça beni coşturdu ya. Çok coşkulu. Şu melodi var ya. Bir ara çok yapardı bunu, böyle tarz parçalar. Coşkulu. Mixolydian. Robbie Williams. Onda da böyle bir cool coşku vardı. Yani coşkusu değil. Anladın mı? Yani böyle kaliteli bir coşku, bir royal coşkusu diyelim ona. Sevdim. Hot to go. 6, 5, 6, 7, 8. Tam synth bunlar. Fa diyez majör. Hep 1-4 gidiyor. Si majör. Pop, pop, pop. Hep şu aksam var. Pop 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 pop. Vokaller. Hafif geriden koro gibi. Ba ba bum ba ba bum. Güzel. 2 akor ama güzel. Ya şöyle, mesela bu parçayı açıp dinler misin? Dinlemem ben. Ama yani frekanslar dolduruyor. Ya baktığınız zaman şu parça mesela 804 milyon dinlenmiş. İnanılmaz şey. My King is Karma. Beat Crusher gibi. Bu synth bass. Bakın bol reverb'li yine bunun da vokaller. Bayağı yankılı yani gibi. La majör ton. Çok enteresan akorlar. Farkında mısınız? Değişik bir şeyi var, sizi tuttuğu. Neden diyorum bunu? Normalde şu akoru verdikten sonra buna geçer. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? İddialı meydan okuyor yani gibi bir düşünce bu. O akor dizilimi. Çünkü onun yarım ses ilerisine çözüyor. Normalde bu akor dizilimlerinde bu akorun üçlüsü do, la majörün üçlüsü do diyez oraya gelip bunu majör yapıyor. Normalde minör bir akor olacağına. Çünkü secondary dominant gibi düşünüp buraya çözeriz. Ama bunu yapıp buraya koyunca meydan okuma. Biraz böyle büyülü bir hava katıyor. Dikkat edin. Bir de o synthlerle beraber o büyüyü yaşıyorsunuz. Çünkü böyle neşeli bir parça beklerken o chord progression ne oluyor lan dedirtiyor. Gitarlar da girdi. Radiohead vari biraz bu. Creep. Burası en azından. Sonra re majöre çözüyor. La majör yani birinci derecemiz.
Son 3. derecesini majör yapıyor. Secondary dominant gibi. Sonra la majörde olmayan bir akora gidiyor. 7. dereceyi mixolydian gibi sol majör yapıyor. Pedler yukarıda. Bu da dramatik olurken şu akoru duyunca bir dramatikleşiyor ya iş, bakın. Şimdi böyle giderken güzel gibi, eğlenceli. Dramatik. Ulan hüzünlendik diyorsun. Burada meydan okuma gibi. Ya bayağı fusion akorları gibi ya. It's hard when you know that you're caught and you're getting pissed off. It's getting me off. It's hard. It's hard. Oh God. Oh God. Oh God. Acayip bir parça ya bu. People say I'm jealous but my king is watching you. Ya şu bu başka bir şey işte arkadaşlar. Ya şimdi incelediğim zaman beni de çok etkiliyor bu akor kullanımı. Çünkü çok duyduğumuz şeyler değil böyle mainstream'de. Yurt dışında duyuyoruz tabii de pop'ta. İşte şu an burada olduğu gibi. Beni ne etkiliyor biliyor musunuz daha çok? Sizin bunları sevmeniz beni çok etkiliyor. Ya kanala o yüzden hep video çekmek istiyorum. Sizle böyle konuşmak, iletişime geçmek. Ben de açım çünkü. Bu tarz şeyleri seven, dinleyen insanlarla iletişimde olmaya açım. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle dandik dandik parçalardan bıktık. Bu parçayı hakikaten, yani bu albümü seviyorsanız bunun farkını anlıyorsunuz zaten. Kıymetini biliyorsunuz. Dolayısıyla sizle de gurur duyuyorum. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Picture You. Oh. Warmth. Draw the blinds, light every candle. Bak yine aynı akorlar önceki gibi. Creep gibi, Radiohead. Off my pretty dress, Bayağı Radiohead'e. when I think of you. Every night, Mi majör. both lips on the mirror. Aynı gidiyor. It's ritualistic, counting lipstick, stains where you should be. Vokal. I need you. İkinci vokal. Getting close now. 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha böyle balat. Do you feel the same? Half of the things I do when I picture you. So tell me Abi şu ne güzel bir pitch bend gibi o. Minör üçlüye gidiyor. Çok deneysel hareketler çok hoşuma gidiyor. all your perversions. Am I doing research in a you? Şu gitarın sound da çok yakışmış mixte. From your point of view, do you feel the same? I'm too Doğal scared yani to o gitar. say Ya çok güzel çıkıyor buralara ya ama. things I Bunun sesi çok iyiymiş ya. when I picture you. Ya bayağı iyi bir sesmiş. Zaten o önceki incelememizde de fark etmiştim de güzel yani söylüyor. Bir de bu tarza çok yakışıyor bence. Scope. Hep böyle çok Britishlik var. Yani mesela Beatles gibi başladı orası. Here we go again. Everything is fine. I guess we could pretend
Everything has changed. The way I write your name, the cursive letter. Everything is fine. Çok güzel. I guess we could Sağdan bir we böyle didn't cross a line. But ever telli bir şey since geliyor. that day, everything has changed. The way I write your name, the cursive letter A. Whenever it may be. Güzel. Colors Albüm ilerledikçe balatlaşmaya başladı. and even Bu parçada bak şu çıkışlarında çok Billie Eilish seziyorum bu arada. Bak somehow o falsetler çok it's never just andırıyor. a shape alone. Love is a kaleidoscope. Dominant 7. And if you ever find someone who could write a better song for you, well, Şimdi şöyle gidiyor ya parça orada. Böyle giderken yani aslında ne yapıyor? Do diyez minör, si majör tonumuz gibi düşünün. 2 hani caz 2-5-1 gibi 2-5-1 yapıyor majörde. Fakat sonra bunu veriyor. Sol diyez majörü veriyor. Tekrar çünkü do minöre çözerken o secondary dominant dediğimiz şeyi yapsın diye. Normalde bu akor yok çünkü diatonik olarak yani. Bir yere götürmek için kullanılan bir akor o. Of. Hakikaten çok iyi ses be. don't be afraid to hold it close. It's never Minöre oturdu. just a shape alone. Piyanonun sound'unu da konuşmak lazım. Çok güzel mixte. Dolu dolu böyle. Kaleidoscope. Ya bayağı iyi düzenleme bu ya. Bakın şu ufak nüansları görüyor musunuz? Yani bakın gerçekten işçilik bu demek işte. Parça bitiyor artık ya. Ama yine de o yaylılar falan o kadar ince detay dokunuluyor ki. Tabi aslında normalde bunlar ince detay olmamalı. Olması gereken bu ama biz çok alıştık tabi işte. Arkada bir beat hadi baba üzerine falan anladın mı? Aslında bu işte. Her şey bu işçilikte olmalı diye düşünüyorum. Pink Pony Club size dediğim parçada. Bunu bir daha analiz etmeyelim. Bir hatırlayacağım ama bu da şeye çok ben... Yani izlemek isteyenler Amerika ya da İngiltere listemizde vardı. Aylar önce çektiğimiz. Ben burada şeyde çok etkilenmiştim. Bu melodiye çok okeyim. Çok güzel melodi. Bir de böyle giderken geliyor ya şimdi o synthler. O çok güzel. Ba, ta, ta. İkinci sekizlikte giriyor. Ya çok güzel abi. Ya benim favorim bu tabi. Ama bir de alışkanlık var tabi onda. Çok güzel düzenler. Bir de melodi çok kuvvetli diye düşünüyorum bunda. Naked in Manhattan. Hadi bakalım. Bap bup bap bup bap. 1-5 1-5. Ya şunlar çok hoşuma gidiyor. Bir anda kesip of arkada da falset var bir tane. Vocoder var galiba. Daft Punk'tan hatırlayabilirsiniz bazılarınız o efekti. Bir de şu yaylı kullanım bütün albümde çok özel, güzel ya. Geliyor. Kemanlar. Şık şık. Şu şey çok güzel. Bakın bu da değişti. Bap bap. Ba ba ba.
Duydunuz mu bası, slap'li bası? Bakın. Buradaki arkadaki synth'i dinleyin. Bap 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 bap. Duyuyorsunuz. Burada böyle gidiyor. İkincide ama sonra ilerlerde bakın o farklı bir sound'la. Bakın açıldı. Aynı ses ama aynı notalar, farklı sound. Geliyor. Aa, bu kızın tarzı bu daha çok olmalı. Çok güzel bu kesik synth'ler, funky synth. Şu basslar, slap'ler falan çok iyi ya. California. Stretched myself across 4 states, new lands, west coast, where my dreams lay. I trade amber clay roads for the sea foam and the endless sun rays. 'Cause I was never told that I wasn't gonna get the things I want the most. Çok garip tonlar ya. But people Do diyez majör falan yine. hasn't happened yet, then maybe you should go. Come get me out of California. Orada bakın. Reverse piyano gibi. Come Gibi. get me out of California. No. Ya bir şey çok enteresan biliyor musunuz? Yani şurada söyleyeyim, sonda söyleyeceğim tekrar ama yani bir böyle Britlik var sound'unda, parça yazımında. Ya acaba çalıştığı prodüktörlerle falan alakası var mı bu konunun bilmiyorum ama o bir İngiliz stili var parçalarda. Her ne kadar Amerikalı diye biliyorum. Amerikalı olsa da zaten parçalarda California falan. Ama o şeyi hissediyorum. O bir nereden geliyor bilmiyorum. Belki dinlediği müziklerden falan. Ya da bir proje mi acaba? Yani Amerika'da Amerikan bir sanatçının İngiliz dokunuşlarıyla bir şeyler yapması. Tıkı tıkı tıkı. Tomlar. Do diyez majör. Ambiyans öğeleri geliyor bak. Come get me out. Come get me out. Come get Baksana şu orkestrasyona yani ufak ufak dokunuşlar çok fark yaratıyor ya. out. I miss the seasons in Missouri. Ya mesela şu parçaya bak. Şimdi böyle de konuşmak istemiyorum da bir mesela normal sokaktaki adama bunu dinletsen sıkılır, anlıyorum. Çünkü onunla hani bizim kültürümüzde yer olan şeyler değil ama ben hani burada şeyi biraz konuşmayı seviyorum. Olabilir, bunu sevmek zorunda değilsiniz. Ben de bayılmam açıp da hadi bakalım Chapel Roan California dinleyeyim olmam. Yani muhtemelen olmayacağım. Ama bakın o diyorum ya, işçilik önemli. Bence zaten bizim bütün durumlarımızda maalesef şu an ülke genelinde bu konular her konuda, sadece müzikte değil, sıkıntılı. Yani işte bir an önce hop her şey olsun gitsin falan gibi bir durum ya. Ya buraları yakalamamız lazım. Biz bu konuda güçlüydük. Ya bizim pop müziğimiz her zaman güçlüydü. Ben hep öyle bakardım. Biz büyürken falan dinlediğimiz şeyler güzeldi. Daha işçilik, daha detay vardı. Çünkü daha doğaldı, organikti ve belki dinleyicimiz, belki ekonomik durum, belki eğitim, her şeyi konuşuruz burada. Çok konuşuyoruz bunları, burada şimdi girmeyeceğim ama ya bunu sevmeyebilirsiniz ama takdir edilecek bir tarafı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Guilty Pleasure. Son şarkımıza geldik. What you said, and I turn red. I'm turning Ha, bu iyiymiş. wild Re majör, thoughts that make me 4. derecesi, sol majör. below the bell. Bakın değişiyor orada. It's what we would do. Vokallere bakın. I want this like a cigarette. Bunun olayı bu işte. Get out and never Yani bir anda böyle thoughts that make me melt. bir dağ evinde falan pro içiyoruz falan The bell. gibi bir şey. Sometimes it's
Anladın mı? Şömine yanıyor, ateş yakmışız. Şimdi bir anda zaten bu akorla Model Interchange'de bir yere götürüyor bizi farklı. O vokaller. Bu David Bowie muhabbetini, o David Bowie muhabbetini anlıyorum burada, biliyor musunuz? Şu synth soundları onda da vardır ya. İşte Britlik falan biraz bu yani benim dediğim. Yani az önce biraz koptum. Videonun başında söyledim zaten, arkadaşın yazdığını size okudum. David Bowie özentiliği ve oraya aslında motivasyonu oradaki aslında oradan geliyor tabi. Ama sadece o tarz değil yani. David tarzı değil. Biraz daha böyle onu kendine göre biraz da yeni nesile uyarlanma durumu gibi. İngilizliği ben öyle de görüyorum biraz. Ama burada mesela şu synth soundları var, hakikaten var. Depeche Mode'luk falan da var. Ufak ufak dokunuşlarda onu seziyorsunuz. Oralara karşı bir motivasyon var. Vokaller, çok vokal prodüksiyonu inanılmaz iyi bence. Alışılagelmişin dışında hareketler var. Özellikle bu akor geçişlerinde falan, bu gerçekten hoşuma gitti. Mesela bu son dönemde incelediğimiz albümlere baktığımız zaman işte Mayhem'a bakmıştık, Lady Gaga, Taylor Swift'te. Bunda daha fazla böyle akor durumları var, farklı. Onların da güçlü olduğu taraflar ayrıydı, konuştuk. Burada da böyle tek düzelikten kurtarmak için ya akor düzeni değişiyor, chord progression, o model interchange'ler falan konuştuğumuz, ya da işte bir anda böyleyken bir anda böyle oluyor gibi. O kontrastı iyi yakalamışlar. Kesin düşünülen şeyler bunlar. Başka türlü zaten. Sidechain kickle çok iyi çalışıyorlar. Yani şimdi bu işçiliğe şapka çıkarılır. Anlatabiliyor muyum? Buna bir şey diyemezsiniz. Yani gayet her şeyle uğraşılmış, çalışılmış olduğu çok belli oluyor. İnsanın hoşuna gidiyor böyle şeyleri incelemek. Dediğim gibi ben konuya biraz şöyle bakıyorum. Benim sevdiğim olsun olmasın diye değil. Neler oluyor dünyada ve bu işe kafa yoruluyor mu? İşte yorulmuş bu albümde, ne diyeyim yani. Böyle adamların ünlüleri de var, anlatabiliyor muyum? Bizde yok. Bizde girdiğin zaman Top 50'ye göremezsin böyle bir işçilik. Göremedik yani, ne yapayım şimdi, yalan mı konuşayım? Dolayısıyla umarım daha da iyi olur. İşte bana da sonra diyorlar bunları konuşacağız da konuşmayın bunları. Bunları konuştukça daha çok. Niye? Ben mi ona şey oldum yani? Ben ne varsa onu konuşuyorum. Beni suçlamanıza gerek yok bu konuda. Bunu incelediğimizde gerçekten memnun oldum. Haklıymışsınız. Yine haklı çıktınız. Bu albümleri bu kadar istiyorsunuz. Bana da çok iyi oluyor. Yani resmen böyle eğitiliyorum. Çünkü ben de çok dinlediğim şeylerde takip edemiyorum yani genel olarak iş güç falan derken. Ama siz istediğiniz için takip etmek durumunda kalıyorum, video çekeceğiz diye. Bana da çok iyi geliyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrar. Videonun başında bir yerinde söyledim ya, gerçekten sizin de bunları seviyor olmanız beni de ayrıca böyle bir motive ediyor. Çünkü kitlenin böyle olması demek benim için de ayrı bir motivasyon videoları size çekmem için. Dediğim gibi bu müziği seversiniz, sevmezsiniz olabilir ama bu işçiliği de konuşmak lazım. Yani bu işçiliğe kötü diyemezsiniz, prodüksiyon, anlatabiliyor muyum? Bu anlamda bence çok kıymetli. Sizin albümle ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ben şöyle bir baktığım zaman kendi fikirlerimi söyleyeyim. Albüm gayet iyi bence. Yani dediğim gibi tekrar aynı şeyi söylemeyeceğim ama işçilik olarak iyi olduğu için ben zaten tamam diye kodluyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada yapılan hareketlerden öğreneceğim çok şey var. Diyorum burada böyle bir chord progression kullanmış. Gitarı oraya vermiş. Synth böyle geliyor. Bir anda böyle bir değişim var. Parçanın A'sı böyleyken B'si bir anda başka olabiliyor. Demek böyle bir şey yapıldığı zaman sevilebiliyormuşu kodluyor. Hem teknik olarak bazı şeyler öğreniyorum hem de bu songwriting olarak bana bir sanatçı geldiği zaman böyle bir şey de düşünebiliriz bana öğretiyor. O yüzden tabii ki böyle yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Baktığım zaman da ben yine Pink Pony Club güzel. O melodi çok kuvvetli diye düşünüyorum. Zaten 958 milyon dinlenmiş. İnanılmaz yani, güzel. İnanılmaz bir rakam. 1 milyara yakın. Ama genel olarak böyle güzel hareketler var. O İngiliz dokunuşluğunda anladım. Zaten sonra unuttum, işte arkadaşımız yazmıştı öyle bir durum olduğunu. Doğru. Ama sadece o tarz değil. Yani sadece o 70'lerdeki o Brit değil. O da var, geliyor ama bu yeni nesil Britlik de biraz hissediliyor bence albümde. Onu da gördüm. Keyifliydi. Şimdi sizden istediğim, siz de hangi parçaları öne çıkart. Fun fact'ler varsa onları da atmanızı isterim. Okumak isterim açıkçası. Şimdi bir daha bir oylama yapacağız. Bu defa kaybedenleri yapacağız. Ama onun dışında
Kendi istediklerinizi de yazın. Her zaman listemizi biliyorsunuz güncelliyoruz. Biliyorum istediğiniz 2 tane şey var çok. Onların şimdi ismini vermeyeyim. Birkaç hafta içinde onlar geliyor. Biri Türk rap, bir tanesi de bir rock grubu İngiliz. Onlar geliyor. Onları oylamayacağım bile. Çok istendi çünkü. Onlar da gelecek, merak etmeyin. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.